Kemo kanalından herkese merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün gerçekten benim faydalı bulduğum, sizler için de faydalı olacağını düşündüğüm bir kulaklık karşılaştırması yapacağız. Burada sağ tarafta Epos H6 Pro'yu görüyorsunuz ve alt tarafta bir tane Dutch. Yine aynı şekilde SteelSeries Nova Pro kulaklığı kablolu olanı ve alt taraftaki Dutch'ını görüyorsunuz. Aynı zamanda burada şunu kırmak istiyorum arkadaşlar. Sennheiser bildiğiniz üzere dehşettir vesaire vesaire de biliniyor. Bu marka ses üzerinde yoğunlaşmış bir marka. SteelSeries de aynı şekilde bu alanda yoğunlaşmış bir marka. İkisini beraber karşılaştıracağız. Bakalım gerçekten markalar arasında fiyat ve performans arasında nasıl gibi farklılıklar var. Aynı zamanda algımızı kırması açısından bence faydalı olacak. Dilerseniz lafı uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Epos H6 Pro kesinlikle Türkiye'de satımı yok. Satıldığı zamanlar 6500 lira civarlarındaydı ama maalesef artık o fiyatlara bulamazsınız. Almanya'dan alıyormuş gibi size hesapladım. Şu an şu gördüğünüz Dutch'ın fiyatı 2800 lira. Epos H6 Pro'nun ise fiyatı yaklaşık 5000 lira civarlarında. Yani şu sistem size vergiler dahil 8700 liraya falan takabül oluyor gelmesi. SteelSeries Nova Pro zaten Dutch ile beraber geldiği için 5700 lira civarlarında şu an. Yani baktığınız zaman 2000 lira arasında fark var. Peki bu 2000 lira değer mi, değmez mi? Hem de bunu görmüş olacağız. Dilerseniz tasarımlarıyla başlayalım. Bu arada da tasarımlarına geçmeden önce bazı arkadaşlar kutu hastası oluyor. Oraya da değinelim. Kutusu hangisinin daha iyi derseniz göreceli kavram. Hemen şöyle bir kaldırıyorum. Burada gördüğünüz gibi sağ taraftaki Epos, sol taraftaki SteelSeries. Yani ben Epos'u daha çok tercih ederdim. Daha böyle sergilemesi daha güzel duruyormuş gibi geliyor bana. SteelSeries ise biraz daha böyle yüksek, renkleri böyle daha cezbedici değil şahsen. Tabi bu benim düşüncem. SteelSeries'e geldiğimiz zaman arkadaşlar Dutch'ına 24 bit 96 kHz'e kadar destek veriyor. Zaten burada bir kere Epos'u geçmiş oldu. Devam edelim. Çıkışlarımız 2 tane. Yani hem bilgisayara hem PlayStation'ınıza aynı anda bu kulaklığı bağlayabiliyorsunuz. İçerisinde Sonar yazılımı mevcut. Sonar gerçekten mükemmel bir yazılım. Epos'un aksine. Epos'taki yazılım gerçekten çok böyle sıra düzene bir yazılım ama SteelSeries'teki yazılım ise gerçekten mükemmel bir yazılım. Sonar zaten başlı başına bir şey. Devam ediyoruz. SteelSeries'in içerisinde chatle yani yayıncılar için tasarlanmasıyla beraber Epos'ta bu gibi ayrım maalesef bulamıyorsunuz. SteelSeries'te chatle normal müziği ayırabiliyorsunuz. Bununla beraber ikisinin derecesini farklılaştırabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Bunlar gibi acayip fazla özellikler mevcut SteelSeries'in Dutch'ında. Bunların hiçbir tanesini maalesef Epos'ta bulamazsınız. Bu açıdan kesinlikle gördüğünüz gibi SteelSeries'in Dutch'ı burada Epos'u 1'e değil 2'ye değil 5'e katlıyor. Bu arada görünümüne gelecek olursak yani şahsen görünümü olarak da zaten SteelSeries Epos'a nazaran çok daha güzel görünüme sahip ve kullanım açısından da buradan bunun kullanımı rahatken maalesef Epos'un şu şekil çeviriyorsunuz ki masanızda böyle durduğunu düşünürseniz elinizi böyle aşağıya takılmalar oluyor. Bu da kullanıma elverişli yapmıyor. Kulaklıklarımıza geçecek olursak arkadaşlar ilk önce ben tasarımından bahsetmek istiyorum. Tasarım olarak şöyle baktığımız zaman hem zarif hem hareketli olarak SteelSeries değil de Epos bence bir tık öne çıkıyor tasarım babında. Yani bilmiyorum siz de aynı şeyleri mi düşünüyorsunuz ama Epos'un hem böyle bir zariflik, sadelik var kendisinde. Aynı zamanda baktığınız zaman hareketli parçaları görebiliyorsunuz. Yani böyle çok sade değil. Aynı zamanda çok da böyle hareketli bir kulaklık değil. Bu yüzden ben gerçekten Epos'un tasarımına bayılıyorum. SteelSeries gelecek olursak SteelSeries kulaklığında arkadaşlar tamamıyla bir sadelik hakim. Herhangi bir şey yok. Hiçbir çıkıntısı vesaire yok. Çok sade bir tasarım olmuş. Bunu inanıyorum ki bunu beğenenler olduğu gibi Epos'u da fazlasıyla beğenenler olacaktır. En önemli kısımlardan diğerine geldik arkadaşlar. Konfor kısmı. Bence her şeyden önce en önemlisi konfor. Şunu ifade etmek istiyorum ki konfor olarak ilk önce kulakçık pedlerinden bahsetmek istiyorum. Konfor kulakçık pedlerinde bence Epos daha iyi iş çıkarmış. Nedenini göstermek istiyorum. Bakın şöyle sıkayım, bırakıyorum. Bu Epos'un kendi kulaklık pedi. Şöyle sıkıyorum, bırakayım. Gördüğünüz gibi yani burada daha iyi bir hafıza mümkünken burada maalesef çok güzel bir hafızalı pedimiz yok. Bununla beraber şöyle hemen iç yapısını göstermek istiyorum. Epos'un ki iç yapısı genişken SteelSeries'in daha dar arkadaşlar. Bu da aslında size kullanım açısından kulaklığınız içeride daha sık durduğundan dolayı bu Epos'ta kulaklarınız daha rahat, daha nefes alırken SteelSeries'te ise
maalesef daralıyor ve terleme yapıyor. Bilginiz olsun. Ben kulak pedleri olarak kesinlikle Epos'u tercih ederdim. Gelelim kafa bant kısmına. Burada da SteelSeries bence öne çıkıyor. Neden? Kafa bant kısmı değiştirilebiliyor, yıkanabiliyor. Çok daha güzel parçasını bulabiliyorsunuz. Epos'unki ise sabit. Yani burada evet deri olduğu için bir şey olmayacaktır. Bir sıkıntı olmayacaktır ama uzun kullanımdan sonra yıpranma illaki olacaktır. Bundan dolayı da bir değişim, bir farklılaşım ihtiyaç duymamız gerekiyor. Ama maalesef Epos'ta değiştiremezken SteelSeries'te bu gibi değişikleri açık olduğundan dolayı SteelSeries daha iyi şahsen. Kulaklık üzerindeki tuşlara gelecek olursak arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. SteelSeries'te tuşlarımız mikrofon kapama ve açma kapama varken Epos'ta herhangi bir tuşumuz mevcut değil. Ses açma kapama yerimiz burası Epos'ta ve aynı zamanda mikrofonumuzu da açma kapamak istediğimiz zaman yukarı ve aşağı doğru oynatıyoruz. Eğer mikrofonumuz burada istemiyorsak çıkartıp kapağını koyup devam edebiliriz. İsterseniz de bu şekil mıknatıslı bir şekilde tutturabiliyoruz. Aslında SteelSeries burada daha iyi bir iş çıkartmış ama SteelSeries'inde bu sefer de mikrofonu çıkartmakta zorluk çekiyorsunuz. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Mikrofonu çekeceğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde tutmanız gerekiyor. Bu da ancak böyle tırnaklamanız gerekiyor. Bu şekil mikrofon çıkıyor. Sonrasında ise takmanız gerekiyor. Bu da gerçekten zor iş oluyor. Bunun haricinde Epos'ta herhangi bir özelleştirmeye gidemiyorsunuz. Yani kulakçık pedleri olsun vesaire olsun özel olarak değiştirip ya da farklı rengini satın alamıyorsunuz. İlk aldığınız neyse artık o kalıyor. SteelSeries'te ise demek istediğim kapakçıklar değişebiliyor. Aynı zamanda kulakçık pedlerimizi farklı renklerde bulabiliyoruz. Kafa bant kısmımızda farklı renklerde özelleştirebiliyoruz. Burada bir takım özelleştirmeler yapılabiliyor. Tabi pahalı, tuzlu ama sonuçta bu gibi avantajlarınız var. Maalesef Epos'ta bunu göremiyorsunuz. Sadece tek tip aldınız. Yedek olarak pedini bile bulmakta gerçekten zorlanıyorsunuz. Kulak ayarlamalarına gelecek olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi Epos'ta şu hareketi rahatlıkla yapabiliyorsunuz ve burası da böyle kademeli bir şekilde ve çıt çıtlı şekilde. Burada gördüğünüz gibi 90 derece dönmelik yok. Sadece şu kadar küçük hareket edebiliyorsunuz. Burası ise bu şekil hareket edebiliyor. SteelSeries'te ise arkadaşlar SteelSeries'te gördüğünüz gibi 90 derece bunu çevirebiliyoruz. Bu sefer de yukarı aşağı şeklinde hareketimiz yok kulakçık yerlerinde. Ve bu kısım şöyle göstereyim. Burası çekmeli sert bir şekilde yapılıyor. Kademesi yok. Yani burada kimin tercihi biraz değişebilir aslında ama şimdi mesela ben bunu evet seviyorum. Bu şekil 90 derece olması gerçekten rahatlık veriyor ama Epos'ta şu hareket gerçekten kulağınıza tam oturup sesi tamamıyla kavramanıza büyük sebebiyet veriyor arkadaşlar. İlk başta ben bunu anlamamıştım ama sonrasında gerçekten bunun şu hareketin ve şu yana küçük olan hareketlerin kafanıza oturma konusunda gerçekten çok fazla yardımcısı oluyor. Güzellik olarak bu daha rahat. Yani bu kullanım daha kolaylık veriyor bizlere ama gerçekten kafayı kavraması açısından Epos'un kafa kavraması çok daha güzel. Diyelim ki daşlarınız bozuldu. Daşları artık game dash'leri kullanamıyorsunuz. SteelSeries'i anakartınıza bağladığınız zaman arkadaşlar mikrofonunu kullanamıyorsunuz ve 16 bitin üzerine çıkamıyorsunuz. Maalesef bu kulaklık böyle garip bir şey yapılmış. Epos'a geldiğimiz zaman ise mikrofonunu da kullanabiliyorsunuz. Çünkü içinden o parça, şurada gördüğünüz uzaktaki parça çıkıyor. Ve aynı zamanda 24 bit destekli ve ses DPI'leri aynı. Hiçbir sorun yok. Yani ikisini de aynı DPI elde edebiliyorsunuz. Bununla beraber Epos burada gerçekten çok güzel bir başarı elde ediyor. Peki Dutch'ınıza taktınız ya da anakartınıza taktınız. Ses seviyeleri yani ses, tiz, mid, bassları nasıl? Arkadaşlar SteelSeries'in standart düzey. Tiz diyebiliyorsunuz. Mid'e mid diyebiliyorsunuz. Yani orta seviyeler. Basslar bas diyebileceğiniz seviyelerde. Ama Epos'a geldiğimiz zaman tizin gerçekten böyle bangır bir tiz olduğunu, basın bangır bir bas olduğunu, midin ise gerçekten mid seviye olduğunu size hissettiren bir kulaklık. Yani tizler ve baslar aşırı derecede kuvvetli. Bunlar aşırı derece kuvvetli olduğu için midi de çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. SteelSeries'te ise hepsinin kıvamı neredeyse birbirine yakın olduğundan dolayı evet bir bas var, evet bir tiz var, temiz bir ses var fakat aradaki fark uçurum değil. Ama burada gerçekten aradaki fark yani Epos'ta aradaki fark uçurum derecede hissediliyor. Midi o yüzden çok belli. Maalesef SteelSeries'te bu özellik yok. SteelSeries'te mid seviyesi çok böyle az farklılıklarla kendini hissettiriyor. Bu arada ses kalitesinden bahsetmişken aynı zamanda Epos Xbox'ı da desteklerken maalesef SteelSeries'in Xbox'ı desteklemesi için Xbox serisini almanız gerekiyor. Bunu da altını çizmek isterim. Son olarak fiyat ve garanti meselesi.
Bildiğiniz üzere ülkemizde bunlar çok önemli. Çünkü bozulduğu zaman paranız ziyan olmaması için garantiye gidiyorsunuz. Toş garanti de bir sorun bizim için. Garanti de garantiliğini yapmak istemiyor. Burada baktığımız zaman 8.500-8.700 lira verip bir garanti elde edememek var. Burada ise 5.700 lira verip garanti elde etmek var. Yani burada eminim herkesin kesinlikle tercih edeceği şık burası olacaktır. Yani burada şunu anlıyoruz. Epos biraz daha maddi durumu iyi olan insanların, yani parasını kazanmış, harcını götürmüş, artık adam oyuna bir zevk amacı olarak bakıyorsa, imkanı da geniş olduğu için Epos'u alması kesinlikle tavsiye edilecektir. Ama bizim gibi insanların standart düzene, işte yine kaliteli, yine normal seviyenin üstünde fakat yine de böyle bir zevk alayım diyen arkadaşlar da SteelSeries'ten dönmeyeceklerdir. Sebebi ise dediğim gibi garanti ve fiyatının Epos'a göre çok çok daha uygun olması. Evet arkadaşlar, sonuç olarak bu bundan üstündür ya da bu bundan üstündür, bu iki kulaklık hakkında söyleyemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Biz Türkiye'de bunu daha rahat alabildiğimiz için bu bizim için, yani SteelSeries Nova Pro kulaklık bizim için daha elverişli gözüküyor. Ama eğer gerçekten Epos'un bir garantisi olsaydı, ülkemizde bunun getireni olsaydı, rağbet edeni olsaydı bir tık eşit olacaklarına inanıyorum. Ses kalitesi olarak evet, dediğim gibi Epos daha iyi ama garanti olması açısından da SteelSeries daha iyi. Bu yüzden hani bunun buna üstünlükleri var. Bunu SteelSeries'in de aynı şekilde Epos'a göre bir üstünlükleri var. Yani burada tamamıyla tercih size kalıyor. Maddi imkanlarınıza göre seçmeniz gerekiyor. Umarım videoda sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir tercihte bulunamadım maalesef çünkü ikisini de gerçekten çok beğendiğim bir kulaklık. Hatta SteelSeries'i de satıyorum. Bunu da sattım arkadaşlar. Son videolarını çekmek istedim sizlere. Sizler de bu videoların altına yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ben olsaydım bunu alırdım, ben olsaydım şunu alırdım tarzında. Gerçekten güzel yorumlar geliyor. Hepinize o açıdan da çok teşekkür ederim. Benim ufkumu ve alacak alan arkadaşlarım da ufkunu açtığını düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.